Merhabalar efendim. Menopoz döneminde hangi sıklıkla cinsel arzu normal sayılır? Şimdi aslında bu soru her dönem için soruluyor. Her dönem için de ayrı bir cevap verilebilir mi? Hayır, verilmez. Aslında her dönem için söyleyeceğim tek bir cevap var. Çiftin üzerinde anlaştığı sıklık normal. Yani bir çift haftada bir gün cinselliği yapıyorsa ve bunu normal kabul ediyorsa, tatmin oluyorsa, karşılıklı doyum alıyorsa, bu konuda anlaşmışlarsa o çift için haftada bir gün doğrudur. Her gün seks yapmayı karşılıklı rızayla, istekle kabul eden bir çift ise o çift için de o sıklık normal. Bize hep sorarlar bunu. Menopoz döneminde cinsellik kaç olmalı diye. Bizim söyleyeceğimiz cevap bu noktada haftada 2 gün. Ama yaşla birlikte bu azalabilir, haftada 1'e düşebilir, 10 günde 1'e düşebilir, 15 günde 1'e düşebilir, ayda 1'e düşebilir. Menopoz dönemi ya da postmenopozal dönemde ayda 1 ya da 3 ayda bir cinsel birliktelik görüldüğü de dünya ortalamasında bize bildirilen rakamlar. Dediğim gibi burada çiftin arasındaki ilişkideki karşılıklı istek ve rıza. Eğer kadının cinsellikten soğuması dönemsel ise ki olabilir. Bir kadının istek duymaması için pek çok faktör olabilir, değişkenlik olabilir, hastalık olabilir ya da partnere göre değişebilir. Partneriyle ilişkisine göre değişebilir. İçinde bulunduğu sosyal çevreye göre değişebilir. Aile içi çatışmaya, çoluk çocuğa, ekonomik sorunlara, mevcut metabolik hastalıklarına göre bu dönemsel değişiklikler olabilir. Ama pek çok kadının bilinç dışı süreçleri vasıtasıyla cinsel anlamda problemlere yol açabilir. Şimdi kadınlar olarak çocukluk mirasımız, aile mirasımız, ilişki mirasımız, içinde bulunduğumuz şu andaki toplum, anlam, zamansal, dönemsel hatta durumsal olarak cinselliği artırabilir de azaltabilir de. Bazen çiftler aylarca seks yapmadığı da olur ki bu normaldir. Aralarında bir tartışma yoktur. Bazen günde birden fazla da yapabilirler ki bu da normaldir. Önemli olan çiftin uyumu. Yani partnerler arasında bir çatışma yoksa, çiftler bu durumdan rahatsız değilse, memnunlarsa biz de bu eylemi normal olarak kabul ederiz. Ama partnerlerden biri çok istiyor, diğeri reddediyor. Ve bu artık sürekli arz eden, devam eden bir durum olmuş ve çift arasında çatışmaya yol açıyor. İşte bu noktada biz bozukluk olarak kabul ediyoruz ve cinsel terapi alınması gerektiğini söylüyoruz. Cinsellikte tahterevalli etkisi var efendim. Bir taraf çok istekli olduğunda öbür tarafın isteği söner ve tedavide ilk adım olarak da aşırı istekli olan tarafın artık istememesi konusunda destek olmasını isteriz. Yani bırakın istemeyen taraf kendi istesin. O tahterevalliyi bir dengelemek lazım. Hep erkekler bu konuda bize şöyle yazıyorlar. Benim cinselliğim çok iyi. Ama partnerim artık istemiyor. Partnerim kaçıyor, isteği yok gibi. İşte o noktada da birincisi vajinal kuruluk yaşıyor olabilir partnerin, acı duyuyor olabilir, kadınlığı bitmiş gibi algılayabilir. Şimdiye kadar bunu bir vazife olarak yapıyordu, artık bunu böyle görmüyor olabilir. Önce onun kendi içinde gerçekte cinsel istek ve arzu var mı yok mu onu bir konuşmanız lazım. Cinselliği nasıl algılıyor bunu konuşmamız lazım. Ve eşinizin gerçekten desteğe ve yardıma ihtiyacı varsa ki bu kadınlar genellikle problemli olmadıklarını düşünürler ve tedavi noktasında da hekime ya da psikoloğa gitmek istemezler. O noktada da sevgili beyler eşinize siz destek olacaksınız. Ama bunu seni çok istiyorum, cinsellik istiyorum, bu iş olmazsa evliliğimiz biter, şöyle olur, böyle olur. Tehditle değil. Bir hayatınızı paylaştığınız, bir ömrü paylaştığınız, bir yastığı paylaştığınız eşinizi bu kadar kolay silemezsiniz, silmemelisiniz de. Yapacağınız tek şey dönemsel olabileceğini, bu konuda yardıma ihtiyacı olabileceğini ve yardım noktasında da gereken neyse her şey yapacağınızı söyleyerek hekime gelmek konusunda destek olmanız olacaktır efendim. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Kanalıma abone olmayı, yaşlılıkta cinsel yaşam ile ilgili merak ettiklerinizi yorum olarak yazmayı çünkü okuyor olacağım. Ona göre size tekrar videolar hazırlayacağım. Bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.